Herkese merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli bir salata tarifi hazırladım. Bu salatayı bir kez yaptığınızda kış ayı boyunca sürekli yapmak isteyeceksiniz. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Salatamızın yapımında bu ebatlarda küçük bir brokoli kullanacağız ve brokoliyi öncesinde videoda gördüğünüz şekilde dallarını ayırıyorum. Brokoliyi buharda pişireceğimiz için daha kısa sürede pişmesi amacıyla bu şekilde kök kısımlarını bıçakla ortadan ikiye kesiyorum. Ben brokoli, karnabahar ve ıspanak gibi sebzeleri böyle tarımsal atıklarından arınması için öncesinde karbonatlı su içerisinde yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu sayede içerisindeki kum ve topraklar dibine çökecektir ve tarımsal atıklardan da arınacaktır. Brokolimiz karbonatlı su içerisinde beklerken biz de 2 adet orta boy havucu rendenin kalın kısmıyla rendeleyelim. Bu şekilde küçük bir tavanın içerisine rendelemiş olduğum havuçlarımı şimdi ocağımın üzerine alıyorum. Havuçların üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ damlattıktan sonra tatlı kaşığı ucuyla da tuzunu ekliyorum ve ocak üzerinde sürekli karıştırarak 2 dakika boyunca kavuruyorum. Böyle hafif diriliğini kaybedip kavrulunca havuçlarımı ocaktan indiriyorum ve sonrasında bir kase içerisine alarak kenarda soğumaya bırakıyorum. Karbonatlı su içerisinde 15 dakika kadar bekletmiş olduğum brokolilerimin içerisindeki suyu döktüm ve sonrasında tekrar 2-3 kez yıkıyorum. Karbonatlı suyun etkisiyle brokoli nöbekleri arasında varsa istenmeyen bir şeyler onlar da yok olup gidiyor. Böylece daha sağlıklı, daha temiz bir brokoliniz oluyor. Şimdi bir tencerenin içerisine süzgecimi yerleştirdim ve içerisine suyumu koydum. Kaynadıktan sonra suyum içerisine brokolileri koyuyorum ve bir kapak kapatarak brokolileri buharda pişiriyorum. Buharda haşlanan brokolilerin şöyle kök kısımlarına bir çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Çatalım rahatlıkla battığında artık brokolileri ocaktan indiriyorum. Buharda pişirdiğim brokolileri kesme tahtasının üzerine dökerek sonrasında böyle biraz daha ufaltıyorum. Ben salatamın içerisinde çok büyük parçalar halinde olmaması için bu işlemi yaptım. Çok küçük olmayacak şekilde brokolileri kesiyorum ve sonrasında soğumaya bırakıyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Brokolilerimi doğradım ve kenarda soğumaya alıyorum. Bu arada ben de salatamın diğer malzemelerini hazırladım. Buharda pişirmiş olduğumuz brokolilerimiz soğuduktan sonra artık tüm malzemeleri birleştirebiliriz. Tüm malzemeleri karıştırmak için derince bir kaseye aldım ve sırasıyla malzemelerimi kasenin içerisine döküyorum. İlk önce brokolimi ilave ettim. Sonrasında bu şekilde küçük bir kase haşlanmış konserve mısır kullanıyorum. Mısırı da ekledikten sonra küçük küçük doğramış olduğum kornişon turşumu ilave ediyorum. Turşu çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ardından yine kenarda soteleyip güzelce soğuyan havuçlarımı içerisine ekliyorum. Şimdi de salatamın içerisine 2 tane küçük sarımsağı ezdim. Onu ilave ediyorum. Ardından böyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekliyorum. Bir tutam dereotu ve maydanozu yine minik minik doğradım. Salata kasemin içerisine onları da ekledikten sonra şöyle bir kase olacak şekilde yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuz koyu kıvamlı olursa daha güzel olacaktır. Ben ev yoğurdu kullandığım için hafif sulu kıvamda. Bu arada böyle 1 yemek kaşığı da ben mayonez ekledim. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama ben bu salataya mayonezi de yakıştırıyorum. Şimdi de tüm malzemeleri eklemiş olduğum salatamı güzelce bir spatula ile karıştırıyorum. Ve güzelce karıştırmış olduğum yoğurtlu brokoli salatam artık servise hazır. Salatamı servis etmek için bu şekilde düz bir servis tabağının içerisine salatamı yerleştiriyorum.
Hazırlamış olduğumuz bu yoğurtlu brokoli salatası brokoli sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği çok lezzetli bir salata oluyor. Davet sofralarınıza çok yakışacak bu brokoli salatasını sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. En son servis aşamasında dilerseniz üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Şöyle salatamın son halinde size yakından göstermek istiyorum. Hem çok besleyici hem doyurucu, çok lezzetli bir salata tarifini bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Ben yoğurtlu salatalara bir de bu şekilde kavrulmuş cevizi çok yakıştırıyorum. Çok az sıvı yağ içerisinde küçük küçük parçalanmış cevizleri kavurdum. Ardından içerisine biraz toz biber ekledikten sonra salatamın üzerine bu şekilde serpiştiriyorum. Yoğurtlu salata tariflerine kavrulmuş ceviz çok yakışıyor. Denemediyseniz eğer bu şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu yoğurtlu brokoli salatasını denediğinizde iddia ediyorum kış boyunca sürekli yapmak isteyeceksiniz. Brokoli sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği çok lezzetli bir salata tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.